Merhaba. Bu videoda sizlere 1 Temmuz 2025 itibariyle Bitcoin'in küresel sahiplik yapısını ve son bir ayda yaşanan değişimleri detaylı şekilde anlatacağız. Bitcoin'in toplam arzı, bildiğiniz gibi 21 milyon adetle sınırlı. Bu sınırlı arz içinde Bitcoin'lerin nasıl dağıldığını anlamak, piyasanın yapısını ve potansiyel hareketlerini öngörmek açısından son derece önemli. Grafiğe baktığımızda en büyük dilimin, yani %50'lik kısmın, bilinmeyen sahiplere ait olduğunu görüyoruz. Bu cüzdan adresleri bilinse de kimlikleri anonim kalan kullanıcıları temsil ediyor. Bu kullanıcılar birey olabilir, gruplar olabilir ya da eski madenciler. Sayı olarak baktığımızda bu miktar 10 milyon 480 4976 Bitcoin'e denk geliyor. İkinci en büyük dilim ise %29 ile kayıp Bitcoin'ler. Yaklaşık 6 milyon adet Bitcoin'in cüzdan anahtarları kaybolmuş durumda ve bu varlıkların piyasaya geri dönmesi artık imkansız kabul ediliyor. Bu da Bitcoin'in fiili arzını ciddi ölçüde düşüren, deflasyonist bir unsur oluşturuyor. Şimdi biraz daha kurumsal dünyaya geçelim. ETF'ler, yani borsa yatırım fonları, Bitcoin arzının %7'sine denk geliyor. Bu oran, geçen ay 1 milyon 383 bin seviyesindeyken, Temmuz itibariyle 1 milyon 426 bine yükselmiş. Bu artış, kurumsal ilginin halen güçlü olduğunu ve yatırımcıların Bitcoin'i uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak görmeye devam ettiğini gösteriyor. Henüz kazılmamış Bitcoin miktarı ise azalıyor. Haziran ayında 1 milyon 124 bin olan bu sayı, Temmuz'da 1 milyon 114 bine düşmüş. Bu, madenciliğin sürdüğünü ve kalan arzın zamanla daha da kısıtlanacağını gösteriyor. Halka açık şirketler de Bitcoin biriktirmeye devam ediyor. Son bir ayda bu şirketlerin elindeki BTC miktarı 762.856 bine yükselmiş. MicroStrategy ve benzeri firmaların yaptığı büyük alımlar bu büyümeyi destekliyor. Ülke bazlı sahiplikte ise bir değişiklik yok. El Salvador gibi devletlerin sahip olduğu Bitcoin miktarı sabit. 529 bin civarında. Buna karşılık özel şirketlerin elindeki Bitcoin miktarı düşmüş. 457 binden 421 bine gerilemiş. Bu, satış, transfer ya da yeniden yapılandırma gibi nedenlerle olabilir. Son olarak DeFi, yani merkeziyetsiz finans protokollerinde kilitli olan Bitcoin sayısı da sabit, 166 bin adet. Özetle, bu tablo bize şunu söylüyor: arz giderek daralıyor, kurumsal ilgi artıyor ve bireysel sahiplik giderek anonimleşiyor. Bu da uzun vadede fiyat üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilecek yapısal bir durum. Eğer siz de bu veriler ışığında stratejinizi oluşturmak istiyorsanız, Bitcoin'in sadece fiyat değil, aynı zamanda dağılım yapısını da analiz etmeniz şart.